SMC öğrenmeye devam ediyoruz. Önceki videolarda pullback, inducement ve boss'u ayrıntılı şekilde öğrenmiştik. Bu videoda ise change of karakter yani trendin değişmesini ayrıntılı şekilde öğreneceğiz. Change of karakter önemli çünkü SMC'nin entry modüllerinden biridir. Aynı zamanda size nasıl bir trend içerisinde olduğunuzu gösterir. Bunu öğrendiğiniz zaman piyasalardaki neredeyse tüm hareketleri anlamlandırabileceksiniz. Boss'u da öğrendik çünkü. Bunları öğrenip fiyat hareketini büyük oranda tanımlayabileceksiniz. Bu yüzden önemli. Elimden geldiğince basit anlatacağım. Karmaşık gelebilir. Çünkü farklı durumlar olacak. Daha da önemlisi siz grafikler üzerinde pratik yapmadığınız sürece benim burada iyi veya kötü anlatmam herhangi bir şey ifade etmeyecek. Bu yüzden özenle izlemenizi tavsiye ederim. Gerekirse notlar alın. Gerçek grafikler üzerinde de örneklerini göstereceğim zaten. Bunu bir kez öğrendiğinizde piyasalara bakış açınız değişecek. Ciddi anlamda faydasını göreceksiniz bunun. Şimdi burada farklı durumlar var. Hepsini tek videoda birleştirmek istedim. Daha sonra ihtiyaç olursa tekrardan üstünden geçeriz. Zaten dediğim gibi gerçek grafikler üzerinde de bunlara fazlasıyla örnek vermeye çalışacağım. SMC'de bütün yapacağımız şey şu an ekranda duruyor zaten. Inducement, boss, change of, karakter ve poi noktası. Sadece bunlarla birçok şeyi halletmiş olacağız zaten. Şimdi daha önceki videoda boss'u gördük. Boss'un gerçekleşmesi için inducement bölgesinin alınması gerekiyordu. Inducement bölgesi alınınca ikinci örnek üzerinden incelemeye başlayalım. Aslında biz ikinci örneği boss videosunda görmüştük. Onaylı higher low bölgemizin veya düşen açısından lower high bölgesinin onaylı lower high bölgesinin kırılması, mumun bu bölge altında kapanış yapması bizim için neydi? Change of karakterdi. Bu bizim birinci durumumuz. Tek bir zaman diliminde gerçekleşiyor. Yani örnek veriyorum 4 saatte bu yapı oluştuysa change of karakter de o zaman diliminde gerçekleşiyor. Şimdi burada higher time frame, lower time frame var. Bunları zaman dilimi teorisi videosunda anlatmıştım. HTF yüksek zaman dilimini ifade ediyor. LTF ise düşük zaman dilimini ifade ediyor. Özetlemek gerekirse hangi zaman diliminde işlem yapmalıyım? Hangi piyasaya göre hangi zaman diliminden yararlanmalıyım? Bunları ayrıntılı şekilde anlattığım için bu videoda girmeyeceğim. Ama buradaki amacımız ne? Entry ararken yapacağımız şey 2 zaman dilimi, bazen 3 zaman dilimi kullanmak. Tabii ki tek zaman diliminde de işlem yapabilirsiniz ama daha fazla onay olsun istiyorsanız birden fazla zaman dilimi kullanmayı size tavsiye ederim. Örnek veriyorum bu bölgeden işleme gireceksek bu bölgede stop oranımız yüksekse ne yapmamız gerekiyor? Düşük zaman dilimine gidip onay aramamız gerekiyor. Böylece stop oranımızı yani risk ödül oranımızı daha düşük tutabiliriz. Bu yüzden birden fazla zaman dilimi kullanmak onay açısından, risk ödül oranını dengelemek açısından önemli. O videoda ayrıntılı şekilde anlattığım için girmeyeceğim. Ama şunu söyleyeyim. Eğer scalp işlemi yapıyorsanız yani gün içinde işlem yapıyorsanız 1 saat ve altındaki zaman dilimlerinden yararlanabilirsiniz. Örnek veriyorum yüksek zaman diliminde 1 saati kullanıyorsanız düşük zaman diliminde entry için M5'i kullanabilirsiniz veya 4 saati kullanıyorsanız M15'i kullanabilirsiniz. Bir de middle time frame vardı. Orta zaman dilimiydi o da. Daha da güvenli işlemler olsun. Ek onaylar istiyorsanız orta zaman diliminden de yararlanabilirsiniz. Bunları o videoda ayrıntılı şekilde anlattığım için girmeyeceğim. Genelde benim işlem yaptığım zaman dilimi de M15 yapıyı tanımlamak için, M1 de giriş için veya 4 saat M15, M1 gibi 3 zaman diliminden yararlanıyorum. Şimdi boss'u ayrıntılı şekilde öğrenmiştik. Tekrardan bir üstünden geçelim. Dedik ki inducement bölgesinin alınmasıyla ilk onaylanan şeyimiz high bölgemizdi. High bölgemiz onaylandıktan sonra fiyat bu bölgenin üstünde kapatıyorsa bu bizim için boss'tu. Şimdi burayı incelediğimiz zaman bu bölge inducement bölgesi. Neden? Burası pullback. Devam ediyor fiyat. Burada bir yüksek yapıyor. Ama bunun onaylı bir yüksek olduğunu söyleyemeyiz. Fiyat dönüp inducement'ı alınca ilk onaylanan şeyimiz neydi? Buranın high bölgesi olduğuydu. Burası high ise tekrardan fiyat dönüp buranın üstünde. Kapattığı zaman ne gerçekleşiyor? Boss gerçekleşiyor. Boss gerçekleştikten sonra ise neyimiz onaylanıyordu? Burayı kırdıran en düşük noktamız higher low şeklinde onaylanıyordu. Swing low da diyebilirsiniz, major low da diyebilirsiniz. Daha sonra devam ediyor. Fiyat buradan çıkıyor. Normalde inducement bölgemiz neresi olacak? Bu bölge olacak. Ama tekrardan burada fiyat bir pullback veriyor. Yeni bir yüksek yapıyor. Yeni inducement bölgemiz neresi? Bu bölge. Dönüp burayı aldığında yine aynı süreç buradaki gibi high onaylandı. Gidip üstünde kapatınca boss onaylandı. Devam ediyor bu şekilde. Yeni inducement bölgemiz burası. Fiyat gelip burada inducement alıyor. Inducement alınca yukarıya dönecek diye bir garanti yok. Ne yapıyor burada? Kendini aşağıya atıyor. Bu bölge peki neydi? Burada boss gerçekleştiği için en düşük noktamız ne olacak? Major low, swing low, higher low bölgesi. Bu bölgenin altında kapanış gerçekleştiği zaman biz buna ne diyoruz? Öğrendik bunu. Change of karakter. Yani trend değişti. Bir trend içerisine girdik. Daha sonra bu şekilde belki de devam edecektir trend aşağı yönlü. Şimdi bu change of karakterin daha önceki videoda gördüğümüz tanımlaması veya gerçekleşme şekliydi. Neydi bu? Bunu tek bir zaman dilimi düşünün. İstediğiniz zaman dilimi olabilir. 1 saatlik, 4 saatlik. Onaylı higher low bölgemizin altında kapatıyorsa major low veya swing low da diyebilirsiniz. Bu bölgenin altında
kapanış gerçekleşiyorsa bu change of karakterdir. Şimdi burada farklı durumlar ortaya çıkıyor. Eğer önceki videoları izleyip yeterince pratik yaptıysanız bu sorunla karşılaştığınızı tahmin ediyorum. O sorun ne? Şimdi diyelim ki burada fiyat gelip inducement'ı alıp bu bölgenin üstünde kapanış gerçekleştirdi. Burayı incelediğimiz zaman, yani bu boss'u gerçekleştiren dalgayı incelediğimiz zaman fiyatın herhangi bir pullback vermediğini görüyoruz. Eğer fiyat pullback vermiyorsa, herhangi bir tek dalga şeklinde gelmişse burada bir inducement yoktur o zaman. Şurayı düşünün. Boss gerçekleştikten sonra herhangi bir yerde burada pullback olsaydı, şu şekilde pullback olsaydı veya bu dalgada da pullback olsaydı buralara ne diyecektik? Inducement bölgesi diyecektik. Ama incelediğimiz zaman buradan buraya tek bir dalga pullback vermeden yükseliş olduğunu görüyoruz. Böyle durumlarda en düşük noktayı, yani normal şartlarda higher low şeklinde yargılayacağımız bölgeyi inducement şeklinde yargılayabilirsiniz. Duruma göre değişkenlik gösterecek bu. Yani örnek veriyorum. Fiyat buraya döndüğü zaman normal şartlarda bu bölge bizim için ne? Major low, swing low, higher low. Bu bölgenin altında kapanış olunca ne olacak? Tıpkı bu örnekte olduğu gibi change of karakter gerçekleşti diyeceğiz. Ama burayı incelediğimiz zaman bu dalgada herhangi bir inducement olmadığı için bu higher low bölgesine temkinli yanaşıyoruz. Nasıl temkinli? Normal şartlarda buranın altında gelip kapanış gerçekleştirdiği zaman fiyat yine buraya change of karakter diyebiliriz. Ama eğer gelip burayı sweep yaparsa, likidite sweep'i ayrıntılı öğreneceğiz ama zaten gördük. Yani buraya iğne atarsa, kapanış yapmazsa, örneğin geldi buraya, bu şekilde buraya iğne attı. Diyelim ki fiyat boss yapıp herhangi bir, bu dalgada herhangi bir inducement oluşturmadan doğrudan gelip bu bölgeye onaylı higher low bölgesi veya major low, swing low bölgesinin altına iğne attı. O zaman biz burayı change of karakter şeklinde değil de ne şeklinde yargılayacağız? Burayı inducement şeklinde yargılayacağız. Çünkü buradan buraya herhangi bir pullback olmadığı için, dolayısıyla inducement olmadığı için marketin de likiditeye ihtiyacı olduğu için inducement'ın alınması gerekiyor. Eğer fiyat dönüp bu bölgenin altına iğne atıyorsa, yani bölgenin altına kapanış gerçekleştirmiyorsa bu bizim için change of karakter değil, inducement bölgesidir. Bu bölgeyi inducement şeklinde yargılayabiliriz. Daha sonra izlememiz gereken şey fiyatın buradan yukarı mı gideceği, aşağı mı gideceği. Eğer gelip burada inducement bölgesini alıp yukarıya giderse yeni boss'umuz nerede olacak? Bu bölgede olacak. Çünkü major low bölgemiz inducement şeklinde çalıştı. Inducement'un da alınmasıyla bu bölgemiz high şeklinde onaylandı. Fiyat tekrardan dönüp bu bölgenin üstünde kapatırsa ne gerçekleşecek burada? Boss gerçekleşecek. Şimdi üçüncü örneğe geldiğimiz zaman yine burada fiyat boss yapa yapa devam ediyor. Burada da tıpkı burada gördüğümüz gibi neyi görüyoruz? Bu dalgada, yani bu boss'u gerçekleştiren dalgada herhangi bir pullback olmadığını görüyoruz. Öyleyse burada da herhangi bir inducement yok. Inducement bölgemiz neresi olacak? Normal şartlarda higher low, major low, swing low diyeceğimiz bölgede inducement olacak. O zaman biz biliyoruz ki marketin likiditeye ihtiyacı var. Marketin inducement'ı alması gerekiyor. Inducement alınmadan biz işleme girmiyoruz. Eğer likidite olmak istemiyorsak, yani stop olmak istemiyorsak inducement alınmadan işleme girmemeliyiz. Burayı incelediğimiz zaman burada da herhangi bir inducement olmadığını görüyoruz. Örneğin burada bir inducement olsaydı, yani bir pullback olsaydı, o zaman ne yapabilirdik? Fiyat dönüp inducement'ı aldığı zaman bu bölgelerde entry point'ler arayabilirdik. Neden? Çünkü market inducement'ı aldı, likiditeyi aldı. O zaman dönmesi daha yüksek ihtimaldir. Ama burayı incelediğimiz zaman burada herhangi bir inducement olmadığını görüyoruz. Öyleyse bu bölgelerde, fiyat bu bölgelerdeyken neyi düşünebiliriz? Marketin inducement'ı alması gerekiyor. Marketin likiditeye ihtiyacı var. Bu yüzden ilk inducement bölgesine kadar bir short işlem açabiliriz. Sonuçta buradan buraya aralığı yüksek bir hareket olabilir. Bu hareketi değerlendirebiliriz. Ne şekilde değerlendirebiliriz? Burada gerçekleşen minor, yani iç yapıdaki change of karakter ile bu ihtimali değerlendirebiliriz. Fiyat gelip burada iç yapıda bir düşük yapıyor. Daha sonra bu düşüğü kırdığını görüyoruz. Bunu da minor çok şeklinde isimlendiriyoruz. Daha sonra fiyat burada minor çoku gerçekleştirdikten sonra iç yapıda trendimiz neye dönüşüyor? Bir trend içerisine dönüşüyor. Bu kırılım gerçekleştikten sonraki ilk pullback bölgesi de bizim neyimiz olacak burada? Inducement bölgemiz olacak. İç yapıdaki inducement bölgemiz olacak. Daha sonra fiyat burada inducement'ı aldıktan sonra bu bölgede PO'yu belirleyip işleme girebiliriz. Tabii bu işleme girişleri daha sonra göreceğiz ama işin mantığını anlatıyorum. Yani biz burada biliyoruz ki fiyat inducement'a gidecek. İlk yapıda minor çok gerçekleştiği zaman hedefimiz inducement bölgesi olacak şekilde bir short işlem arayabiliriz. Düşen piyasa için ise tam tersi bir long işlem arayabiliriz. Yani bu iç yapıda gerçekleşen kırılım da
gördüğümüz kırılım da minor çok şeklinde isimlendiriliyor. Daha sonra fiyatın tıpkı burada olduğu gibi gelip inducement bölgesini sweep yaptığını görüyoruz. Inducement bölgesini bu şekilde sweep yapınca bu da SMC'nin bir entry modülüdür. Bu sweep'i gördüğümüz zaman şu bölgede şu iğneyi poi noktası şeklinde belirleyip daha düşük zaman dilimlerine gidip buradan işleme girebiliriz. Long yönlü işleme girebiliriz. Bunları daha sonra ayrıntılı şekilde göreceğiz. Yeri gelmişken söylüyorum sadece. Şimdi gelelim birinci örneğe. Bu poi noktasını daha sonra göreceğiz ama zaten bunlara değindik. Point of interest yani alım satım yapmak için risk aldığımız bölgeler. Nereleri olabilir örneğin? Demand bölgeleri, supply demand'ı yani arz ve talebi ayrıntılı şekilde gördük. Bunlar bizim poi noktamız olabilir. Örnek veriyorum, fiyat yükselen yapıdadır. Burada olduğu gibi veya poi noktası neresi olabilir? Order flow bölgeleri olabilir. Emir blow bölgeleri olabilir. Veya liquidity sweep yani major high, major low bölgeleri olabilir. Örnek veriyorum, buranın major low bölgesi olduğunu düşünün. Yani fiyat gelip bu bölgeyi sweep yaptığı zaman, altına iğne atıp kapatmadığı zaman burayı da poi noktası şeklinde değerlendirebiliriz. Şimdi bu neden önemli? Yüksek zaman diliminde örnek veriyorum M15'te yükselen bir yapı içerisindeyiz. Ve bu yeşil kutu M15'te bizim poi noktamız olsun. Yani demand bölgemiz olabilir, order flow bölgemiz olabilir. İşleme gireceğimiz bölge burası. M15'te poi noktasını belirledik. Daha sonra fiyat düşük zaman diliminde örneğin M1'de poi noktasına doğru bir düşüş gerçekleştiriyor. Burada ne yapıyor? Yine düşen açısından inducement'ı alıp bir boss oluşturuyor. Inducement'ı alıp boss oluşturuyor. Boss oluşturduktan sonra normal şartlarda biz bu bölgeye ne diyecektik? Tıpkı burada olduğu gibi bu bölgede bizim için inducement olacaktı. Ama yüksek zaman dilimindeki poi noktasına ulaştığı zaman fiyat düşük zaman diliminde. Bu kırmızının düşük zaman dilimi olduğunu düşünün. Düşük zaman diliminde fiyat poi noktasına ulaştığı zaman ilk pullback bölgem yani normal şartlarda ilk pullback bölgem neyim olacaktı? Inducement'ımız olacaktı. Tıpkı burada olduğu gibi. Buralarda olduğu gibi. Ama fiyat yüksek zaman diliminin poi noktasına geldiği zaman ilk pullback bölgemiz change of karakter şeklinde olacak. Yani burada poi olmadığını düşünün. Normal şartlarda burada HTF poi olmadığını yani yüksek zaman dilimi poi noktasının olmadığını düşünün. O zaman burası çok değil de burası ne olacak? Inducement olacak. Tıpkı burada olduğu gibi, buralarda olduğu gibi. Ama yüksek zaman dilimindeki poi noktasına temas ettiği zaman fiyat ilk pullback bölgemiz bizim change of karakter bölgemiz olacak. Şimdi normal şartlarda buraya boss diyebilirsiniz. Change of karakter de aslında boss'tur. Ama trendi değiştiren ilk boss olduğu için bunu change of karakter şeklinde isimlendirmek daha doğrudur. Sonrasında gelenlere boss demek daha doğru olur. Burada da change of karakterin üstünde. Daha sonra fiyat bir pullback veriyor. Bu pullback bölgemiz bizim neyimiz olacak? Fiyat tekrardan yukarıya gittiği zaman inducement bölgemiz olacak. Fiyat dönüp inducement alınca burada neyimiz onaylanıyordu? High bölgemiz. Daha sonra kapanışla ne gerçekleşiyor? Boss'umuz gerçekleşiyor. Boss gerçekleştikten sonra low bölgemiz onaylanıyordu. Bu şekilde devam ediyor. Yani özetle tek zaman dilimindeki onaylı higher low bölgesinin veya düşen açısından ters çevirdiğim zaman buradaki higher low bölgesinin lower high olduğunu göreceğiz. O zaman onaylı bölgenin onaylı low veya high bölgesinin kırılmasıyla tek bir zaman dilimi için change of karakter yani trend dönüşümü gerçekleşir. Ya da yüksek zaman diliminin poisine geldiği zaman fiyat düşük zaman dilimindeki ilk pullback bölgemiz normal şartlarda inducement olması gereken yer yüksek zaman dilimindeki poi noktasına temas ediyorsa inducement bölgemiz yani ilk pullback bölgemiz change of karakter bölgesi olacak. Bunların dışında boss yapınca fiyat tek dalgada bazen pullback vermez. Böyle durumlarda pullback bölgemiz neresi olacak? Major low bölgesi olacak. Çünkü burada pullback var ve ilk pullback bölgesi burası. Bu yüzden burası olacak. Daha sonra dedik ki normal şartlarda bizim buradaki fiyat hareketimiz buradaki low ile buradaki high arasında. Ama buradaki high aslında onaylanmamış. Neden? Çünkü inducement alınmamış. Yine de fiyat hareketimiz bununla bunun arasındayken eğer inducement alınmadıysa ve biz biliyoruz ki marketin her zaman likiditeye ihtiyacı var. Likiditeye gitmesi gerekiyor. Öyleyse iç yapıda gerçekleşecek bir minor choke ile inducement bölgesine doğru bir geçici trend tersine bir işlem açabiliriz. Bu bölgede gerçekleşen iç yapıda gerçekleşen bir kırılım da bizim için minor choke şeklinde isimlendirilecek. Şimdi bunlara gerçek grafikler üzerinde örnekler verelim. Gerçek grafik üzerine geldim şimdi. Bossları ve çokları tespit edelim. Buradan başlayalım mesela. Kırılım gelmiş burada. Geçerli bir boss olup olmadığını bilmek için ne yapabiliriz? Buradaki yüksek noktayı görünce ilk yapmamız gereken ne? Pullback bölgesini incelemek. Burayı incelediğimiz zaman şurada bir pullback olduğunu görüyoruz. O zaman bu bölge bizim için inducement olacak. Inducement alınca burada high bölgemiz onaylı oldu. High veya higher high da diyebilirsiniz. Sol taraftan yükselen bir trend içerisinden geldiğimizi varsayalım. Daha sonra fiyat dönüp bu high bölgesinin üstünde kapanış yaptığı için buraya ne diyeceğiz? Boss diyeceğiz. Fiyat boss yapınca yeni yüksek bölgemiz burası. Dolayısıyla inducement'u tespit etmek için ilk pullback bölgesini inceleyeceğiz. Burayı incelediğimiz zaman herhangi bir
pullback görmüyoruz. Ta ki bu bölgeye dek. O zaman burası bizim inducement. Fiyat gelip bu inducement alınca onaylanan şeyimiz neydi? Higher high bölgemiz olacak. Aynı zamanda buraya da ne diyeceğiz? Boss gerçekleştikten sonraki en düşük noktamız neyimiz oluyordu? Higher low veya major low, swing low. Bu şekilde devam ediyoruz. Fiyat inducement aldı. Daha sonra gidip bu yüksek bölgesinin üstünde kapatırsa ne olacak? Tıpkı buradaki gibi boss olacak. Daha sonra devam edelim. Fiyat hareketimiz buradaki low ile buradaki high arasında. Burada gerçekleşen her şey bizim için iç yapıdır. Daha sonra devam ettiğimiz zaman fiyatın bu low bölgesinin altına iğne attığını görüyoruz. Eğer kapanış olsaydı bu bizim için ne olacaktı? Change of karakter. Ama devamında da gördüğümüz üzere tekrardan bir kapanış gerçekleştiremiyor. Kapanış gerçekleşmediği için trendimiz bozuldu demiyoruz. Bu aynı zamanda likidite sweep'e örnek. Fiyat gelip major low bölgesinin likiditesini aldı. Bu da SMC'nin bir entry modülüdür. Yeri gelmişken söyleyeyim, daha düşük zaman dilimlerine gidip burada işlem arayacağız ilerleyen zamanlarda. Şimdilik buna değinmeyelim. Burada change of karakter değişmedi. Eğer dönüp tekrardan şu yaptığı en düşüğün altında kapatırsa change of karakter onaylanacak. Ama ilerletelim. Daha sonra fiyat ne yapıyor? Dönüp high bölgesinin üstünde kapatıyor. O zaman neyimiz olacak burada? Geçerli bir boss'umuz olacak. Trendimiz devam ediyor. Bullish trendimiz devam ediyor bu aşamada. Burada boss gerçekleşince onaylanan diğer şeyimiz neydi? Low bölgemizdi. Yani buradaki high low buraya taşındı. Aslında bu fitillerin bu low bölgesinin altına atması zaten bu bölgeyi de low şeklinde yargılamamız için yeterlidir. Ama biz high ve low'ları onaylamak için inducement'tan ve boss'tan yararlanıyoruz. Burada boss gerçekleşince yeni low bölgemiz bu bölgeye taşınacak böylece. Daha sonra devam ettiğimiz zaman fiyatın burada bir yüksek yaptığını görüyoruz. Arayacağımız şey ne? Inducement. Ama inducement'u almadığını görüyoruz. Inducement bu bölgelerde olacaktı. Ama inducement'u almadan fiyat yeni bir yüksek yapmış. Yeni yüksek yapınca yeni inducement bölgemiz nerede olacak? İncelediğimiz zaman burayı, bu yüksekten önceki ilk pullback bölgem nerede? Bu bölgede olduğunu görüyoruz. Öyleyse bu bizim için inducement bölgesi olacak. Inducement'u alınca fiyat neyimiz onaylanacak? High bölgemiz veya higher high da diyebilirsiniz. Şu şekilde çizelim, higher high diyelim. Devam ediyorum. Fiyat inducement'u alıp high bölgesinin, onaylı high bölgesinin üstünde kapatınca bu bizim için ne olacak? Boss olacak. Yakından inceleyince şu şekilde kapanış gerçekleştirmiş. Öyleyse bu bizim için geçerli bir boss'tur. Boss gerçekleşince onaylanan şey neydi? Higher low bölgesi. Burası da yeni low'umuz oldu. Daha sonra devam ediyor. Fiyat boss'tan sonra bir yüksek yapıyor. İlk pullback bölgemiz nerede? Burayı incelediğimiz zaman herhangi bir pullback yok. Herhangi bir pullback görmüyoruz. İlk pullback bölgemiz burada. O zaman burası bizim için ne olacak? Inducement bölgesi olacak. Fiyat dönüp burada inducement'u alıyor. Inducement'u alınca yeni high bölgemiz nereye taşındı? Yeni higher high bölgemiz burada. Onaylı high bölgemiz bu bölgede olacak. Daha sonra devam ediyoruz. Fiyat gelip buranın üstünde kapatırsa boss gerçekleşti diyeceğiz. Onaylı low bölgemizin altında kapatırsa change of karakter gerçekleşti diyeceğiz. Daha sonra devam edelim bu şekilde. Neyi görüyoruz? Fiyat gelip buranın üstünde, high bölgesinin üstünde kapatıyor. Böylece neyimiz gerçekleşmiş oluyor? Boss'umuz gerçekleşiyor. Boss gerçekleştikten sonra yeni low bölgemiz neresi olacak? En düşük nokta burası olacak. Daha sonra incelediğimiz zaman ilk pullback bölgemiz neresi? İlk pullback bölgesi burası. Ama iyi incelediğimiz zaman burada neyi görüyoruz? Inducement videolarında gördüğümüz üzere, pullback videolarında gördüğümüz üzere burada olan tüm hareketin, tüm pullback'lerin aslında bu mumun içerisinde gerçekleştiğini görüyoruz. Yani bu bir insight vardır. Dolayısıyla burada geçerli bir pullback yok. Asıl pullback bölgemiz neresi? Bu bölge. Yani boss gerçekleştikten sonraki pullback bölgemiz ne olacak bizim? Inducement bölgemiz olacak. Öyleyse çizelim burayı da inducement şeklinde. Daha sonra fiyat dönüp inducement alınca tekrardan neyimiz onaylanacak? Higher high bölgemiz onaylandı burada. Tekrardan higher high burada onaylandı. Şimdi burada boss gerçekleşince yeni fiyat hareketimiz nerede olacak? Onaylı higher high ile buradaki low arasında olacak. Yani fiyat hareketimiz bu bölge arasında. Bizim amacımız neydi? Daha önce buna çokça değindim. Pullback aşamasında işleme girmek, pay noktası belirleyip işleme girmek. Şimdi burayı incelediğimiz zaman burada bir pay noktası var. Fiyat dönüp burada inducement'ı aldıktan sonra bu bölge pay noktası. Pay noktalarını tespit etmeyi daha sonra öğreneceğiz. Bu işin nasıl yürüdüğünü anlatmaya çalışıyorum sadece. Burası pay noktası. Fiyat dönüp inducement'ı alıyor. Inducement'ı aldıktan sonra pay noktasından bir tepki aldığını ve yükseliş gerçekleştirdiğini görüyoruz. Şimdi M15 zaman dilimindeyim. Diyagram üzerinde öğrendiğimiz gibi burası bizim için bir pay noktasıdır. Fiyat bu bölgeye döndüğünde ilk pullback bölgemiz inducement bölgemiz değil, change of karakter bölgemiz olacak. O zaman M1 zaman dilimine gidelim ve bu bölgeyi inceleyelim. Fiyat pay'e dokununca neler olmuş görelim. Şimdi M1'e geldiğim zaman, yani LTF'ye düşük zaman dilimine geldiğim zaman yüksek zaman dilimindeki pay noktamız, yani şu yeşil kutuyla ifade ettiğimiz alana
fiyat LTF'de düşük zaman diliminde geldiği zaman ilk pullback bölgesi bizim için inducement değil. Normalde burada fiyat bu şekilde düşüyor. Gördüğümüz üzere düşen bir trend içerisinde. Fiyat düşen trend içerisinde. M15'te bullish bir trend içerisindeyiz. Ama düşük zaman diliminde fiyat poi noktasına düşen trend içerisinde geliyor. Normal şartlarda bizim pullback bölgeleri ne olacaktı? Inducement bölgelerimiz olacaktı. Şimdi bunu sileyim. Örneğin fiyat poi'ye çarpınca ilk pullback bölgemiz neresi? Normal şartlarda bu bölge olacak. Yani bu ikisi birbirine eşit olduğu için bu bölge diyebiliriz. Bu pullback bölgesi normal şartlarda inducement bölgemiz olacaktı. Ama fiyat LTF'de higher time frame'in yani yüksek zaman diliminin poi noktasına geldiği zaman ilk pullback bölgemiz bizim için change of karakter bölgesi olacak. Bu neden önemli? Şimdi burayı incelediğimiz zaman burada geniş bir açı olduğunu görüyoruz. Normal şartlarda M15'te poi noktasını belirleyip fiyat M15'in poi noktasına geldiği gibi işleme girebiliriz elbette. Bu agresif entry'dir. Yani fiyat poi'ye geldiği gibi belirlediğimiz zaman dilimindeki M15 olur, 1 saat olur, 4 saat önemli değil. Aynı zaman diliminde poi noktasından işleme girebiliriz elbette. Bu agresif entry. Yani tek bir onayla giriyoruz işleme. Ama bu şekilde alan büyük olduğu zaman daha düşük zaman dilimlerine gidip onaylar arayabiliriz. Burada olduğu gibi. Ne gibi onaylar? Fiyat yüksek zaman diliminin poi noktasına gelince ilk pullback bölgesini alabiliyorsa, örneğin burada bir pullback olduğunu düşünün. Şurada bir kırmızı bir fitil olduğunu düşünün burada. Fiyat poi'ye çarpınca bunu da not edelim. Düşük zaman diliminde change of karakter olması için kapanış yapması gerekmiyor. Yüksek zaman diliminde kapanış gerekiyor ama M15 ve altındaki zaman dilimlerinde kapanış yapması gerekmiyor. Özellikle çift zaman dilimini kullanıyorsanız, yani burada yaptığımız gibi M15'te poi'yi belirledik, M1'de de işleme gireceksek M1'de çok var dememiz için kapanış gerçekleşmesi gerekmiyor. Yani normalde fiyat yüksek zaman diliminin poisine çarptığı zaman gelip düşük zaman dilimindeki ilk pullback bölgesinin üstüne fitil atsa da biz ne diyeceğiz? Change of karakter gerçekleşti. Bu bizim için neyi ifade ediyor? Düşük zaman diliminde gördüğümüz üzere fiyat düşen trenddeyken yüksek zaman diliminin poi noktasına gelince change of karakter gerçekleştiği zaman biz düşük zaman diliminde de inducement'ın alınmasını bekliyoruz. Inducement'un alınmasıyla birlikte burada da düşük zaman diliminde de bir poi belirleyip işleme giriyoruz. Ve hedefimiz ne olacak? M15'in high noktası veya low noktası olacak. Yani buradaki amacımız poi belirlediğimiz zaman diliminde agresif şekilde işleme girmek yerine daha onaylı bir şekilde işleme girmek için düşük zaman dilimine gidip o düşük zaman diliminde change of karakter beklemek. Gördüğümüz üzere burası orijinal pullback bölgemiz. Yani fiyat gelip burada, şunları bir sileyim. Burada pullback olmadığını düşünün. Yani orijinal şekilde şu an grafiği görüyorsunuz. İlk pullback bölgem neresi? Poi'ye çarpınca fiyat. İlk pullback bölgem şu bölge. Yani burası da diyebilirsiniz. Birbirine eşit olduğu için şu bölge diyelim. Fiyat gelip bu bölgenin üstüne fitil de atsa, kapanış da yapsa bu bizim için geçerli bir change of karakterdir. Peki bu neyi ifade ediyor? Bunun ifade ettiği şey şu. Yüksek zaman diliminde bullish bir trend içerisindeyiz. Poi noktamızı, işleme gireceğimiz noktayı belirledik. Düşük zaman diliminde fiyat yüksek zaman dilimindeki poi noktamıza geldiği zaman da düşen bir trendini change of karakter ile yükselen bir trende çeviriyorsa bu bizim için ek onay mekanizmasıdır ve bu şekilde işleme giriyoruz. Pullback bölgesinin üstüne fitil atması veya kapanış yapması önemli değil. Burada şu an ne gerçekleşti? Burada şu an change of karakter gerçekleşti. Öyleyse düşük zaman diliminde de onayımızı aldık. İşleme gireceğiz. Şu an işleme girmeyi göstermiyorum ama mantığı ne bu şekilde? Şu an change of karakter bu bölgede gerçekleştiği için yapacağımız şey ne? Yüksek zaman diliminde olduğu gibi işleme girmeden önce poi noktamızı belirleyip inducement bölgesini belirleyip işleme girmek. Burada fiyat bize uygun entry sağlayamamış. Ben ne demek istiyorum? Burada gördüğümüz üzere bir yüksek yapıyor change of karakterden sonra. Yine aynı prosedürü uyguluyoruz. Neyi uyguluyoruz? İlk yapmamız gereken şey inducement'ın alınmasını beklemek. Inducement normalde bu bölgede ama fiyatın gelip almadığını görüyoruz. Normal şartlarda burası inducement bölgemiz. Şurayı görmeyin, yani şuradan itibaren görmeyin. Fiyat change of karakter gerçekleştirdikten sonra inducement bölgemiz burada olacak. O zaman biz ne yapabiliriz? Düşük zaman diliminde de poi belirleyebiliriz. Örneğin bu bölge bizim poi'miz olacak. Fiyatın bu bölgeden dönüp inducement'ı aldığını düşünün. Daha sonra fiyatımız poi'ye geldiği zaman buradan da işleme girebilirdik. Ama bu örnekte fiyat bize entry sağlamamış. Neden? Çünkü inducement'ı almaya gelmemiş. Tabii ki fiyatı takip edip işleme girmeyi deneyebiliriz. Yani ne yapabiliriz? Burada dönüp inducement'ı almadı. O zaman yeni yükseği bekleyebiliriz. Yeni yüksek burada. Yeni inducement nerede? Bu bölgede. Fiyat dönüp inducement'ı aldığında burada poi belirleriz. Tekrardan buradan işleme girebilirdik veya devam ediyoruz. Fiyat bize fırsat verinceye dek. Önemli olan burada mantığı. Yani bu bölgeyi görmediğiniz zaman burada anlattığım gibi bu bölgenin inducement olduğunu düşünün. Yüksek zaman diliminde uyguladığımız süreci de burada uygulayacağız.
Burada önemli olan change of karakterin mantığı. Şimdi yüksek zaman dilimine gidelim. Devam edelim boss ve çok tanımlamalarına. M15'e gidiyorum tekrardan. M15'e geldim şimdi. Gördüğümüz üzere burada da doğrudan işleme girebilirdik ama burada ne var? Risk oranımız yüksek olacaktı. Neden? Çünkü işleme girdiğimiz zaman stop'u bu bölgelere atabilirdik. Tabii ki yeri gelecek agresif entry yapacağız. Yani tek zaman diliminde de işleme gireceğiz. Ama ben her zaman düşük zaman diliminde de onay almanızı tavsiye ederim. İlerleyen aşamada bunların örneklerini göstermeye çalışacağım. Daha sonra burası high bölgemizdi. Burası da low bölgemizdi. Fiyatımız bu ikisi arasında. Fiyat gelip POI'ye çarpıp tekrardan yukarıya dönüyor. Peki high bölgesi burasıydı. Şunu bir düzelteyim. High bölgemiz burasıydı. Fiyat gelip buranın üstünde kapattığı zaman neyimiz gerçekleşecek? Boss'umuz gerçekleşecek. Çünkü fiyat gelip halihazırda inducement'ı aldı. High bölgemiz onaylandı. Buradan devam edip buranın üstünde kapattığı zaman ne olacak? Boss'umuz gerçekleşecek. Ama burayı incelediğimiz zaman fiyat gelip high bölgesinin üstünde kapatmıyor. Ne yapıyor? Fitil atıyor. Bu bizim için neydi? Liquidity sweep. Trend tersine işlem almanın göstergesiydi. Bariz şekilde liquidity operasyonu gerçekleşiyor. Daha sonra öğreneceğiz. Örneğin burada da bir POI var. Fiyat liquidity'yi alan mumun altında. Şurada bir kapanış gerçekleşiyor. O zaman burası da bizim ters POI noktamız olacak. Daha sonra fiyat buraya döndüğünde, örneğin burada olduğu gibi fiyat buraya döndüğünde daha düşük zaman dilimine gidip buradan da tersine işlem açabiliriz. Bunları daha sonra göreceğiz. Burada öyleyse bir boss gerçekleşmedi. Liquidity sweep gerçekleşti. Eğer fiyat dönüp tekrardan buranın üstünde kapatırsa boss'umuz gerçekleşecek. Ama izleyelim daha sonrasında neler olmuş. Daha sonrasını incelediğimiz zaman fiyatın gelip onaylı low bölgemizin altında, bu bölgenin altında ne yaptığını görüyoruz. Bu bölgenin altında bir kapanış gerçekleştirdiğini görüyoruz. Öyleyse burası bizim için ne olacak? Change of karakter olacak. İşaretleyelim hemen. Yükselen trendim, bullish trendim neye dönüştü şimdi? Bearish trende. Bearish trende girdikten sonra neyi bekliyorum? Tekrardan tıpkı boss sürecinde olduğu gibi inducement'ın alınmasını bekliyorum. İlk pullback bölgemin alınmasını bekliyorum. Normal şartlarda inducement bölgemi fiyatın şurada olduğunu düşünün. Inducement bölgem nerede olacak? Bu bölge değil. Neden? Gerçekleşen pullback bölgesinin aslında bu mumun içinde olduğunu görüyoruz. Öyleyse bu bölgemiz olacak. Ama fiyatın inducement'ı almadan devam ettiğini görüyoruz. Tekrardan bir düşüş yaşıyor. Yeni pullback bölgemiz neresi? Bariz şekilde gördüğümüz üzere burası olacak. O zaman burası inducement. Inducement'ı burada belirledik. Fiyat düşüyor, tekrardan dönüyor. Inducement'ı alıyor. Inducement'ı alınca onaylanan şeyimiz neydi? Şu an düşen trend içerisine girdik ya. Bu sefer tersine neyimiz onaylanacak? Inducement alınınca yükselen trendde onaylanan ilk şeyimiz neydi? High bölgemizdi. Düşen trendde neyimiz onaylanıyor? Low bölgesi veya lower low diyebileceğimiz şekilde bu bölge onaylandı. Neden? Çünkü inducement alındı. Şu an fiyat dönüp low bölgesinin altında kapanış yaparsa neyimiz gerçekleşecek burada? Boss'umuz onaylanacak. Düşüş yönlü bu sefer boss'umuz onaylanacak. Neden? Çünkü fiyat burada change of karakterle düşen trend içerisine girdi. Inducement alındı. Inducement alındıktan sonra low bölgemiz onaylandı. Low bölgemiz onaylandıktan sonra fiyat döndü. Bu bölgenin altında kapanış yaptı. Öyleyse bu şekilde devam edebiliriz. Zor olsa da anlatabildiğimi düşünüyorum. Dediğim gibi pratik yaparsanız bunlar oturacak. Her videoda örnek vermeye çalışıyorum. Daha sonra da market yapısını mekanik şekilde tanımlamaya çalışırız. Yani baştan sona. Zaten son yaptığımız videolarla da bu videoyla da boss ve change of karakteri yeterince örneklendirdik aslında. Ama dediğim gibi market her zaman stabil hareket etmiyor. Bazen liquidity sweep'ler oluyor. Bazen liquidity grab oluyor. Bu yüzden market yapısı bazı bölgelerde değişebiliyor. Mümkün oldukça farklı yapıları göstermeye çalışacağım. Ama bu change of karakter önemli. Her şeyin temeli. Inducement da önemli tabii ki. Pullback de önemli. Bunlara değindik zaten. Bir sonraki videoda market yapısını tanımlamaya başlayalım. Ama dediğim gibi zaten tanımlamış olduk market yapısını. Değişen bir şey olmayacak. Marketin bullish veya bearish trend içerisinde olmasına market yapısı deniyor. Zaten biz bunu boss ile gördük. Fiyat yükselip boss yapa yapa devam ediyorsa market yapısı bullish'tir. Ta ki change of karakter gerçekleşene kadar veya düşen açısından market boss yapa yapa devam edebilir. Ne zaman değişecek? Boss'umuz change of karakter gerçekleşinceye kadar. Bu videoda change of karakterin türlerini farklı durumlarda neler olduğunu gördük. Bu gerçekten önemli. Pratik yapmanızı tavsiye ederim. Kesinlikle bunun çalıştığını göreceksiniz ve piyasadaki her hareketi anlamlandırabileceksiniz bu videodan sonra.